Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugünkü videomda sizlerle görmüş olduğunuz çanta malzemelerinden bahsedeceğim. Bu aralar kolumdaki ödem nedeniyle örgü öremiyorum. Hani fizik tedavisi görüyorum ve orada yasak, yani şu an örgü örmem. Ben de o yüzden size kanalım içinde bir video atayım dedim. Biraz bilgi vereyim istedim. En azından böyle bir videomuz olsun. Şimdi bu şekilde çanta klipsleri var. Hazır satılan. Böyle açılan veya bu şekilde burslar var. Böyle açılıp kapanıyor. Bunları kendimiz nasıl belirleyeceğiz? Mesela boylarına göre bu 20 santim klipsli bir çanta. Bu da 22-24 civarı. Şimdi bunları yaparken şöyle klipsimizi açıyoruz. Ve şuradaki baş ve sondaki yere kadar zincir çekiyoruz. Şimdi ben bir tane çanta ördüm. Bu şekilde. Daha önce bekliyor, bu ne zamandır. Şu biraz daha çekelim. Bu klipsi geçmeyi bekliyor. Video çekmemi bekliyordu. Şimdi bu çantamı şu şekilde parlak rafi ipiyle yaptım. Şundan böyle bu şekilde parlak. Ve bunun içine siyah kattım. Siyah ip. Koton da olur. Benim şöyle ince bir kadifem vardı. Çift katlı bu. Şöyle kadifeyle yaptım. Bunu kattım içine. Değerlendireyim dedim. Normal kotonda yapabilirsiniz. Bunu çift kat bir şekilde şöyle biraz gösterelim. Yapıyoruz ve tığımda 6 numara 3,5, 7 numara 4 milim de yapabilirsiniz. Bu da ideal. Bu da olabilir. Elinize göre tığ değişir arkadaşlar. Eliniz bolsa daha inceltebilirsiniz. Çok sıkışsa da büyütebilirsiniz. Evet. Şimdi bunu çantamızın ölçüsüne göre zincir çekeceğiz. Evet, toplamda 30 tane zincir çektim. Bunu şuradaki araya göre belirliyorum. Şöyle bakacaksınız. Buraya içine bunun boyunda 30 zincir benimki. Zincirlerinizi sıkış çekmeyin. Gevşek olsun. Potluk yapmasın. Şimdi bundan sonra dönüyorum ve her bir zincirin içine tek batıyorum. Sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Bu şekilde. Daha sonra sıra sonunda bir zincir çekip yukarı çıkacağız ve tekrar geri döneceğiz. Bu şekilde tabanımızı çok basit bir şekilde yapacağız. Tek yapacağımız her sıra dönüyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Her zincire ilmeğe tek batıyoruz. Evet. Burada görüldüğü gibi. Şimdi arkadaşlar şurada tabanımızı gösterelim. Aynı şekilde başladım zincirimi ve 10 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 sıra şuradaki bizim için şuradaki ölçü önemli. Buraya göre ördüm. Boyu bu kadar. Eni de bu. Ve daha sonra tabanımı bitirdim ve döne döne artık örmeye başladım. Şu köşelerde köşeye geldiğinde 3 tane dolduruyorum. Bir ilmeğe 3. Hepsini düz batıyorum. Köşeye geldim. Yine 3 tane sık iğne yaptım. Düz geldim. 3 sık iğne, köşeyi döndüm. Düz geldim. 3 sık iğne burada arttırdım.
Tek yaptığımız bu ve daha sonra düz ördüm. 20 sıra düz ördüm. Bu tabii ki benim tercihim. Yani bu kadar bana yeter diye düşündüm. Daha büyük de yapabilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız. Çantanın tamamen size kalmış. Ben böyle günlük de takabilirim bunu. Bir parlak spor ayakkabımla veya düz de olabilir. Sıkıntı değil. O zaman da takabilirim veya bir düğüne giderken, gezmeye giderken her yerde kullanabileceğim bir çanta. Yani böyle şıklığı seven, ışıltı seven onlar için veya düz örebilirsiniz. Bunu ben böyle yaptım diye değil. Siz de normal makrome ip olabilir, parlak, pamuklu veya kağıt ip. Yani gidişat olarak anlattım. Gidişatımız bu şekilde olup 20 sıra düz ördüm döne döne. İçine astar da mesela diktirebilirsiniz veya evde pratik bir şekilde kendiniz de dikebilirsiniz. Şimdi ben astarsız yapacağım. Göstermek adına zamanım için astarı yok. Şimdi çantamıza klipsimizi yerleştireceğiz. Yerleştirirken şöyle açıyoruz. Evet, şimdi klipsimizi yerleştirirken önce şu tabanımızdaki tam orta kısmını, ortayı buluyoruz şöyle. Buraya toplu iğne. Sonra köşemi şöyle yine katlayıp burayı iğneledim. Tekrar burayı şöyle köşelerimin yerini belirledim. Klipsi tam rahat oturtmak için. Yine şurada karşı ortamız. Orada iğneleyelim. Tam orta şurası gibi göz kararı. Evet, şimdi buraya klipsimizi yerleştirelim. Önemli olan şu ön ve orta aslında. Şu köşeler çok önemli değil. Çantamızı hani yerleştirirken biraz esnek olması gerekiyor. İlk şunları bir yerleştirelim. Şu baştaki. Önce buradan tam ortadan dikelim. Buranın da ortası şöyle yaptığımda şuradaki delik oluyor. Şurası, yani orta dediğim burası değil. Şuradaki. Şu deliği tam şuradan buraya getirtip içine itiyorum çantayı deliğe ve tam ortadan başlayacağım. İnce bir iğne seçelim. Bir de ipimiz de yine ince olsun. Bobin de kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa, makara da olabilir. Veya kotonu iki katına ayırabilirsiniz. Evet, şimdi başlangıç biraz zor oluyor. Daha sonra daha kolaylaşıyor. Şimdi bir tane geçmiş oldum. Sonra hemen bir arkadaki deliğe gidiyorum. Şöyle yaklaşalım. Şimdi buradan çıktım. Bir arkadaki deliğe batacağım. Çantayı da içine itiyorum. Biraz kontrol istiyor.
Evet, çantanın iç kısmından şöyle tersinden içine doğru itin arkadaşlar. Çantamızı, örgüyü içine yerleştirin. Geri gidecektik. Bir geriye gidiyorum. Biraz dikişi zor oluyor. Evet, bir buradan çıktım. Tekrar bir ileriki delikten çıkacağım. Şöyle makasımla da şöyle itiyorum. Makasın ucu da iyi oluyor yerleştirmek için. Evet, bir geri. Kamera karşısında dikmesi zor. Yoksa bu kadar zorlanmıyorum da. Evet. Tekrar bir geri gidiyorum. Tekrar bir ilerkinden. Tekrar bir geri. Evet, bu şekilde bir ileri bir geri dikeceğiz. Şu delikler hep yani dikilmiş olacak, atlamamış olacağız. Düz dikiş görüntüsü olacak. Makine dikişi. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Daha sonra da köşeye geleceğiz. Köşeler içine alacağız. Evet, biraz dikimimi yaptım. Biraz kolayladım şu kısmı ve köşeye geldim. Şöyle çeviriyorum. Köşemi de oturtuyorum buraya. Şu şekil. Ve tekrar aynı yerden devam ediyorum. Böyle takılmasalar. Şu iğnelere de çok gerek yok. Zaten ölçümüz güzel alındı. Tam oturuyor zaten. İşte şu takılmasalar çok vakit harcıyor çünkü. Bir geriye gidiyorum. Kontrol bir şekilde dikişimizi yapıyoruz. Deliklerimizi hiç atlamadan sırayla içinden geçiyoruz. Şunlar sıkıntı oluyor biraz. İpler dolanıyor. Evet, böyle devam edelim. Şimdi köşemi bakın şöyle dönüyorum. Şimdi bu kısmı içine alıp dikeceğim. Biraz şöyle bolluk ayarlayalım. Şu bolluğu da içine yedirelim. Şöyle. Bakın. Şöyle bir bakalım. Fazlalığı içine alalım. İçine yedire yedire dikelim. Evet, çantamın çok az bir geri kaldı. Arkadaşlar, dikişini tamamladım. Köşelere dikkat ediyoruz. Daha önce şuradan şöyle top iğneyle belirlediğimiz yerlere mutlaka köşelerimizi oturtalım. Daha sonra bol kalan kısımları da
içerisine yedireceğiz. Şimdi şu kadar bir yer kaldı. Şu makasımızın ucuyla da şöyle oturtayım burayı. Bak şöyle itiyorum içerisine. Daha kolay dikmek için. Böyle yerleştirip kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle alttan nasıl kolayınıza geliyorsa, benim şu şekil kolayıma geliyor. Hemen yine yanındakine batıyorum. Tekrar ileriden çıkıyorum. Hemen bir geri. Tekrar yanındaki delikten çıkıyorum. Bir geri. Ve bütün deliklerimi atlamadan dikmiş oluyoruz. İsterseniz gümüş renginden de dikebilirsiniz. Bu görüntü olmasını istemiyorsanız, ip görünmesin derseniz şeffaf iple de dikebilirsiniz. Evet, artık sona geldik. Sona geldik diye zorluyor şimdi. Evet, bitirmiş olduk. Bütün deliklerimizi dikmiş olduk atlamadan. Şöyle bir iki tane daha gideyim. Sağlam olsun diye. Sonra ipimizi koparacağız. Düğüm atacağız ve koparacağız. Evet, başıma tekrar buradan başladık. Dönerek köşelerimizi dikkat ederek şu köşeye aynı düz gelecek şekilde biraz kaymış bile hafiften. Bunlara dikkat edelim. İpimi düğüm atıp koparacağım. Evet, klipsli çantamı bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde içerisi de bayağı geniş. İçerisi bayağı bir şeyler alır. Dediğim gibi her yerde günlük de takabilirsiniz. Özel gecelerinizde de, düğünlerde de takabilirsiniz. Veya normal farklı renklerle çok daha değişik şeyler yapabilirsiniz. Ben size sadece gidişatı anlattım. Taban nasıl başlanır, bu klipse göre nasıl şu ölçü nasıl yapılır diye. Bunları dikişini anlattım. Şimdi şurada iki tane sap yeri var. İsterseniz böyle elinizde şu şekilde bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da buraya böyle farklı zincirler var. Boncuklu zincirler var. Benim şu an elimde bu şekilde bir zincir var. Bu metreyle satılıyor. 30 santim almıştım ben. Direkt bu şekilde penselle açarak pensel yerlerini açıp yerleştirebilirim. Şöyle eli tutmalık. Şu şekilde bir şık olur. Ya da şöyle kendi ipinden, şu ipten zinciri örebiliriz.
Veyahut şu aralardan geçirebiliriz. Bunu çok böyle katlayıp şu şekilde bayağı bir kalın katlayıp şöyle zincirin aralarından geçirebiliriz. Şu şekilde bir alttan bir üstten biraz şey istiyor, özenmek istiyor. Böyle aralardan geçirebiliriz. Bakın böyle de güzel olur. Ya da örebiliriz. Şimdi ben örmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak görüntüsü. Şöyle tığımı aldım. Şöyle ilk uçtan ipimi şöyle uzun bırakıyorum. İçine yürüteceğim çünkü. İlk baştan başlıyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Diğer şu ipte arada onu da örüyorum. Şöyle zincirimin şekline göre düz tutuyorum. Zincir bitene kadar sık iğne yaptım. Hemen ikinci zincire geçtim. Bitene kadar, zincirimiz bitişine kadar 3 tane yaptım. 3 tane yeterli gibi. Hemen 3. zincire geçiyorum. Hani bak ördüğünüzde böyle düz duracak. Düz durması istiyorum. Böyle akışkan oluyor. Böyle zincirler karışıyor. O yüzden şöyle görüntü olsun diye örmek istiyorum ben. Evet. 3 tane buraya yaptım. 4 de olabilir. Sorun değil. Ben bitene kadar şu sırayı doldurmuş oldum. Boşluğu. 4. zincire geçtim. Evet. Böyle bakalım son bitişi nasıl olacak? Güzel gibi görünüyor ama ben bakalım bir dolanayım sıra sonuna kadar. Daha sonra bu tarafa geçeceğiz. İsteyen şöyle tek bile yapabilir. Yani şöyle tek bile kalabilir. Tek bir tarafı. Bir deneyelim bakalım hangisi daha çok hoşumuza gidecek. Evet, zincirimin bu tarafında köşeyi döndüm. Buraya geçtim. Ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Fakat bu sefer zincir hiç görünmüyor. O yüzden ben burayı sökeceğim. Şu şekil daha güzel, bakın. Daha şık. Hem zincir de içine görünüyor. Burayı artık sökelim. Yarıya kadar yapmış olalım. Daha sonra takalım. Evet. Şöyle 2 zincir çekiyorum. İpimizi kesebiliriz. Evet, bunu da sonra arada saklayalım. Bir çantamıza takalım. Şöyle olacak. Penselimi getireyim ya da bence hiç penseyi açmayalım. Gene de bir deneyeyim ya penselle. Ben yok açmayalım. Çünkü bir daha bu kadar sıkış kapatamayacağım. O yüzden buraya bunu dikerek yapacağım. Yine kendi ipiyle. Keşke şurayı kesmeseydim. Devam etseydim ama olsun artık. Kendi ipiyle
bu renkle takma yerine şuraya iyice dolayacağım bakalım. Evet, çantamın bir tarafını diktim arkadaşlar. Şimdi ikinciyi de beraber dikelim. Şimdi bu şekilde bu tarafı diktim. Şu ördüğüm yer dışa doğru geldi. Buraya ikincisi de bu şekilde tutturuyorum. Parlak ipimden rafiye ipiyle dikeceğim. Ucuna da düğüm atarken şu kısmı uzun bıraktım. Şu aralarda saklamak için ipi çıkmasın diye. Şöyle tutalım. Önce şuradan bir geçireceğim. Sık iğne yaptığım yerden. Evet, buraya tutturdum. Daha sonra buradan çift kat olarak dikiyorum. Daha çabuk olsun diye. Şu kısım dolana kadar yapacağım. O kısmı kapansın. Hem sağlam olsun. Hem güzel gözüksün diye. Şöyle bir kontrol edelim. Bir kere daha gideyim. Eşit olsun iki tarafta. Bu kadar yeterli. Bir kere de girip şuradan çıkalım. Şöyle bir kontrol ediyorum. Şimdi bu ipi şu aralardan geçireceğim. Şöyle zikzak yapar gibi. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi ipimi artık kesebilirim. Önce bir düğüm attım. Affedersiniz. Bir tane daha geçireyim de sağlam olsun. İp aradan çıkmasın. Evet. Şimdi bunu da yine tığımla içeriye çekip saklıyoruz. Evet.
şeyimizi taktık. Zincirimizi de taktık. Bu şekilde çok daha farklı zincirler takabilirsiniz. Böyle boncuklu, incili. Ben elimdekini bu şekilde yapmak istedim. Elimdeki zinciri böyle değerlendirdim. Şöyle tuttuğumu da gayet şık olacak elimde. İster böyle takabilirsiniz. Şu zinciri içine bakalım giriyor mu? Olacak. Artık bunu mecbur böyle kullanacağım. Şöyle yanda tutarken şöyle görünecek. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çantamızı tamamladık. Klipsli çanta dikimini gösterdim. Nasıl başlanır? Santimine göre nasıl yapılır? Kaç zincir çekilir? Bunları bu klipimizin, bir daha hatırlatalım. Klipimizin ölçüsüne göre zincir çekiyorduk. Daha mesela şöyle çektim. Daha sonra da şu boya kadar da gittim geldim. Tabanımı oluşturdum. Daha sonra da çok affedersiniz, bir üst sıraya geçerek döne döne ördük. 20 sıra. Ben 20 sıra yaptım. Daha fazla da yapabilirsiniz. Daha büyük istiyorsanız. Ben böyle şu biraz daha çekeyim. Böyle bir düğünlük, gezmelik veya şöyle elime almalık, dışarı çıkmalık, her yerde kullanabileceğim bir çanta yaptım. Dediğim gibi ben bunu bu parlak spor ayakkabımla bile kullanabilirim. Kombin yapabilirim. Her yerde kullanabilirim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek kullanacağım. Tam böyle benim tarzım, ışıl ışıl. Güzel bir çanta oldu. Evet, inşallah en yakın zamanda kolum iyileşir arkadaşlar. Örgüyü, çok özlediğim örgüye dönerim ve güzel güzel çalışmalara devam ederiz. Bir çantadan yine yarım kaldı. Birkaç gün daha kolumu dinlendireyim. Ona devam edeceğim. Çok kullanışlı bir çanta çünkü. Günlük yine spor bir çanta. İlk fırsatta öreriz inşallah. Her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Siz de kendinizi çok yormayın. Gerçekten her şeyin başı sağlık. Kendimizi de düşünelim. Evet, tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.